Of dedim ya, ben oldum. İkarus'tum ve güneşe çok yaklaşmıştım. Çıkmayacağım, hızlara çıkmaya başladım. Bak elim hala titriyor. Kaza yaptığımız yeri bir görmeye gidelim. Selam dostlar. Bugün sizlerle kanalımda paylaşmak istediğim olay 1 Temmuz 2025 tarihinde yaptığım motosiklet kazası ile ilgili. Bu kazanın sonucu olarak orta parmağımı kırdım. Benim kaza yapmama sebebiyet veren tek şey gerekli beceri ve tecrübeye sahip olmadan sanki sahipmişim gibi davranmamdan kaynaklı oldu. Ayrıyeten de bu yaptığım kazayla alakalı ileriye dönük baktığım zaman kanalımda bir arşiv niteliği taşıyacak bir videonun da bulunmasını istedim. 11 civarında arkadaşımla beraber yüzmeye gittik. 30 derece güneşin altında yaklaşık 2-3 saat vakit geçirdikten sonra sersemlemiştim. Yorgundum açıkçası ve bunları göz ardı ettim. Yaklaşık 4-5 saat sonra buluştuğumuzda ben bunu fark etmiş olmama rağmen yine de motosiklet sürmeye devam etmek istedim. Ben ise aslında yolun çok başında olan tecrübesiz bir sürücüydüm. Ki hala öyleyim. Sürüşümüze başladık. Tabii ki grup sürüşlerinin her erkeğin olduğu gibi birazcık ben de tecrübelerimi abarttım. Birazcık performans sürüşü yaptık. Ve yatmayacağım açılara, girmeyeceğim virajlara, çıkmayacağım hızlara çıkmaya başladım. Ondan sonra bir virajı bir gittik, bir daha bir geldik. Bir yerde durduk. Durduğumuz zaman işte nasıl sürüyorum falan filan. Ya harikasın sen diyor, mükemmel misin vesaire. Of dedim ya, ben oldum yani. Önümüzdeki sene GP'de yarışırım herhalde. Tekrar yola çıktık. Dedi ki önüme geç, virajlarıma bakacak, hatalarım varsa onları işte söyleyecek, düzeltecek vesaire. Fakat bu konuşmamızı yaptıktan sonra ben artık oldum dedim. Ve tamamen artık İkarus'tum ve güneşe çok yaklaşmıştım. Birinci viraj, ikinci viraj ama nasıl yatıyorum görmen lazım böyle. Of dedim ya. Viraja yattım. Saatte işte 80 km hız civarında virajlı bir yol. Viraja yattıktan sonra karşıdan gelen iki arabayı gördüm. Ve bir anda panik yaptım. Bilmiyorum, viraj içerisinde panik yaptım. Virajı alamayacağıma dair, halbuki yani virajın içerisinde çok güzel yatmıştı. Ön frene dokunmam ve arka frene dokunmamla beraber motosiklet dikleşti. Ve viraj içerisinde karşıdan gelen iki arabanın üzerine doğru gitmeye başladı motosiklet. Bak elim hala titriyor. Son bir hamleyle sağ gidona bastırdım ve bir şekilde kurtuldum oradan. Fakat karşıdan gelen sürücü o da panik yapmış ki direksiyon hareketi bile yoktu, yani öyle söyleyeyim. Bu kazada arkadaşlar ne oldu? Elim karşıdan gelen aracın sol dış aynasına çarparak debriyaj maneti benim orta parmağıma baskı uygulayarak şu bölgeyi kırdı. Veyahut da ben direkt yumruk attım şeye. Arabanın dış aynasına direkt yumruk attım. Ben kenara çektim. İkisini sakinleştirdim. Arkadaşlar sakin. Küçük bir kaza. Park yerine geçelim. Şoförü beklemeye başladım. O da kenara çekmiş, paniklemiş, korkmuş. Hanımefendiyle beraber fotoğraflarını çektik. İşte durumun ne? Ben sıkıntı yok dedim. Benim motorumda herhangi bir durumu yok. Çizilmedi bile. Bizim hanımefendinin sadece aynasına zarar vermişim. i3 BMW, Opel Corsa tarzı bir araba olsaydı elimi kıracak bir kuvvet olmayabilirdi. Hemen numaralaştık. Kaza bitti, her şey bitti. Arkadaşlar dedim tamam, sürüşümüze devam edebiliriz. Arkadaşlarım dedi bu şekilde de bugünü bitirelim. O vakte kadar elimde bir sıkıntı olduğunu ben hissetmedim. Tahmin bile etmedim. Tamam dedim, ben sürerim. Çektirmek istemedim yani. Kasklarımızı taktık. Maneti çekmemle bir problem olduğunu anladım. Yani elimi kapatamıyordum artık. İçiyle maneti çekiyordum. Attım 1'e. Devam. 2 3 Bu şekilde 45 dakika eve kadar sürebildim. Ortopedi hastanenin yolunu tuttuk. Motosikletle ufak bir kaza geçirdim. Orta parmağım şişti. Hemen fotoğrafını koyuyorum o an nasıl göründüğüne dair. Röntgen çekildi arkadaşlar. Geçmiş olsun, kırığınız var. Ameliyat tavsiye ettiler. Önümüzdeki haftaya randevu verildi. Bir önce ameliyattan sonra şeyimi verdiler. Ondan sonra bunu bu şekilde yaptılar ve oynatmaya bu şekilde devam ettikçe kaslarım açıldı. Bugün arkadaşlar sizlere elimden geldiği kadarıyla yaptığım kaza hakkında, yaşadığım şeyler hakkında tecrübelerimi anlatmaya çalıştım. Bir kişinin de olsa belki dikkatini çeker. Kaza yapmasını engeller. Ne mutlu bana. Kazadan sonra motosiklet kullanmaya başladım ama bir travma dönemi geçirdim artık. İlk motosiklet kullanmaya başladığım zaman hala korkularım vardı. Virajlara geldiğim zaman aradan 2-3 hafta geçmesine rağmen adım hızına kadar düşüyordum artık. Aradan birkaç ay sonra zaten tamamen eski kullanma şeylerime geri döndüm ama tehlike bilinciyle alakalı, eğitimle alakalı ve
yeteneklerimin ne kadar önemli olduğuyla alakalı bir ders niteliğinde bir olay yaşadım. Bu videonun devamı olarak kaza yaptığım yeri görelim, giyinelim. Şu an çok güzel. Ne kadar basit bir virajmış falan. Buradan da kaza mı yapılır falan diyeceksiniz. Onu da göstereyim arkadaşlar. Sizlere tecrübelerimi aktarmaya çabaladım. Eğer ki kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Teşekkür ederim. Şimdi hemen kaza yaptığım alana doğru sürüşe başlayalım. Tekrardan herkese selamlar. Kaza yaptığımız yeri bir görmeye gidelim. Hemen şöyle bir kenara çekeyim. Burada göreceğiniz üzere Unfallgefahr, also yani kaza riski demek. Çok virajlı yollar, yer yani zemin çok uygun değil bazı noktalarda. Yani dikkat sürünüyor. Ben de tam olarak zaten buraya 10 kilometre ileride bu virajların ilerisinde bak. Bu virajı görüyor musun? İşte burası bizim yazın geldiğimiz sürekli rutin bölge. Ben de zaten kazayı burada yaptım arkadaşlar. Evet, kaza yerinden görüşmek üzere. Bak burada hep böyle şeyler var. Kendime olan özgüvenim o kadar çok arttı ki arkadaşlar. Yollarda böyle. Ondan sonra böyle oldu. Pardon. Abi ne zehirli bir makine ya bu silgi. Şimdi sevgili dostlar biz bu yol üzerindeydik. Buradan bu tarafa doğru benim kaza yaptığım viraj şu viraj. Viraj bu. Bak. Yolda 80'lere çıkıyorum. Patladığım viraj. Tam kolumu, elimi kaybettiğim biraz ağzım. Hemen gösteriyorum. Burada patladım. Gördünüz mü? Ondan sonra burada kenara çektim. Selam dostlar tekrardan. Şu an kaza yaptığım yere tekrardan geldim. Bugün park ettiğimiz yer burasıydı. Park alanı diyebileceğim yer. Patladığım virajda tam olarak burası. Bu viraj. Bu virajda orta parmağa vidalattık. Yani şu bölgeden gelen arkadaş aslında çok rahat hızlanabiliyor. Burada sert bir dönüş var. Yani sert denilebilir mi bilmiyorum. Tam şu ortada buluştuk işte. Abi hatıralarımızı arşivleyeceğiz diye var ya çıktığımız yolda hobi yapalım dedik. Yani bana da iyi oluyor be. Tam olarak yaptığım kaza işte bu virajda meydana geldi. Buradan gelen araba, ben de karşıdan geliyordum. Süratimiz 80 civarı olduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra şu virajı kestim. Toplasan bir 5 santimetre. Taş çatlası 10 santimetre bile değildir yani. O virajı kestikten sonra arkadaşın sol aynasıyla şu elim temas etti. Muhtemelen benim tahminim şu manet var ya arkadaşlar. Şu manet. Bak tam benim orta parmağı hizama geliyor. Muhtemelen benim orta parmağımı kıran şu manet. Manet şu bölgeye temas etti. Öyle de olunca olaydan sonra arkadaşlar şuraya hemen kenara çektim. Bu arabalı arkadaş birazcık devam etti. Ondan sonra Direy ve Michael ile bu park alanına park ettik. Direy hemen gitti. Diğer sürücüyü aldı geldi. Burada işte konuştuk. O da çok korkmuştu. Velev ki o virajda direksiyonu tekrardan virajın içerisine sokmasaydım şu an burada olamayabilirdim. Hatalarımızdan ders alıyoruz. Ona göre zevkle aletimizi kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi buradan da birkaç tane fotoğraf koyacağım burada beraber olduğumuz. Benim bu hatamdan ders alın. Yani bir kişiyi bile kurtarabilsek ne mutlu bize. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanala lütfen abone olun. Abone sayılarını arttıralım. Kanalı büyütmeye çabalıyorum. Bu sene çok güzel projelerim var. Şimdi tekrardan masa başına geçelim. Görüşmek üzere. Yani sevgili Barkın abinin dediği gibi kazalar hep olur. Önemli olan ayağa kalkmak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.